Herkese merhaba, herkese selamlar. Bir derin tahlille karşınızdayız. İran Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Birkaç aydır söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı oyalıyor ve kandırıyor diye anlattık bunları. Nisan'da ateşkes ilan eden Donald Trump, Haziran'da geçici bir çerçeve anlaşmada imzaladı ama barış bir türlü gelmedi. İşin doğrusu bu da bir tesadüf değildi. Amerikan ordusu İran'ı fırsat buldukça vurdu ve daha önceki programlarımızda demiştik ki Amerika petrol fiyatlarını Kasım ayına kadar düşük tutmak ve Hürmüz Boğazı'nı açmak için İran'ı boş vaatlerle kandırıyor, oyalıyor. İran bu oyuna aylarca geldi. Savaşta yakaladığı ivmeyi kaybederken askeri ve sivil tesisleri defalarca vuruldu İran'ın. Wall Street Journal'da bu hafta yayınlanan bir habere göre İranlı yöneticiler de bu duruma ayılmışlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin barış istemediği tespitini yapmışlar. Bölgeden gelen istihbaratlara göre Haziran ayı içerisinde Tahran'da toplanan İranlı yöneticiler tüm planları değiştirmişler ve son 2 ayı daha büyük bir savaşa hazırlıkla geçirmişler. Evet, yeni plana baktığımız zaman kabaca maddeleri şöyle. Bir, İran ordusu üzerinde devrim muhafızlarının etkisinin artırılması. 2, içeride darbe almamak için baskınların ve operasyonların muhaliflere karşı yükseltilmesi, riskli görülen muhaliflerin yakalanması, etkisiz hale getirilmesi. 3. Olası gerilla savaşlarına hazırlık için Irak Savaşı'nda yer almış askerlerin kilit görevlere getirilmesi. 4. Füze ve İHA üretiminin artırılması, füzelerin isabet gücünün yükseltilmesi. 5. Körfez'de inisiyatifin ele alınması. Amerika'ya bırakılmaması, Amerikan saldırısını beklemek yerine proaktif olunması, gerekirse ilk saldırıyı İran'ın yapması. 6. Savaşın genişletilmesi ve ateşin İran topraklarından uzaklaştırılması. 7. Savaşın Amerika'ya olan ekonomik maliyetinin artırılması. Evet, kabaca böyle toparlayabiliriz. Bu bağlamda İran içinde birçok operasyon başladı, yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Sınır bölgelerinde olası silahlı gruplar da tespit edildi ve bunlar da vurulmaya başlandı. Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgeleri de vuruldu. Hürmüz çevresinde tankerlere saldırılar yapıldı. Hala da bu saldırılar devam ediyor. Savaşın Kızıldeniz'e, Bab-el-Mendeb çevresine kadar genişletilmesi için de büyük bir kampanya düzenliyor İran. Irak'a ve Yemen'e İran'dan devrim muhafızları, komutanları gönderildi. Yeni İran stratejisinde tüm okların Suudi Arabistan'a döndüğü anlaşılıyor. İran savaşın merkezine Arabistan'ı koymak istiyor. Bu stratejiye göre acil durumda savaş hızlıca Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine, limanlarına, boru hatlarına ve petrol kuyularına çevrilecek. Programlarımızda bu yönde sık sık benzeri tespitleri bizler de yapmıştık. Bölge ülkelerinin istihbarat birimleri raporları bu yönde birçok kanıt da bulmuş. Tahran'la Yemen ve Iraklı milisler arasında gerçekleşen yazışmalarda savaşın kasıtlı olarak Irak-Yemen hattına çekilmek istendiği anlaşılıyor. Savaşın taşınacağı bir diğer yer ise Kuveyt olacak. Kuveyt'e doğrudan İran saldırılarının yanı sıra Irak'ın güneyinden milis saldırılarının da olabileceği konuşuluyor. Irak hükümetine yakın Tahran merkezli savunma analisti Muhammed Hasan Sanktaraj, İran'da diyor ana savaşın henüz başlamadığına dair yaygın bir görüş var. Şimdiye kadar gördüklerimiz giderek daha çok bir çeşit salam dilimleme taktikleri gibi görülüyor. Daha büyük bir çatışmadan önce düşman yeteneklerini zayıflatmak için tasarlanmış sınırlı kademeli ön tırmandırmalar. Bunlar korkutucu ifadeler. İran'da pek çok yetkili büyük savaşın
henüz başlamadığını, şu an yaşananların hani derler ya bir çeşit fragman gibi olduğunu düşünüyorlarmış. İran'ın hazırlıkları Washington ve Tahran'ın savaşı nasıl algıladıkları konusunda aralarında büyük bir uçurum olduğuna da işaret ediyor. Donald Trump İran'ın ekonomik olarak bittiğini ve teslim olmak üzere olduğunu tekrarlayıp duruyor. Tahran ise daha büyük bir savaşa hazırlanıyor. İsrail ve Amerikan istihbarat raporlarına göre İran altyapısını tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde yeniden inşa ediyor ve füze üslerine erişimi beklenenden çok daha hızlı bir şekilde yeniden sağlıyor. İran savaşın başında sahip oldukları füze stoklarının %75'inin hala durduğunu, kullanıma hazır olduğunu iddia ederken Amerikan istihbarat birimi CIA'nin raporları da benzeri tespitleri yapıyor. Bu tespitler Arapları korkutuyor. Çünkü savaştaki en ufak bir tırmanma Körfez Arap ülkelerinde enerji tesislerinin vurulması anlamına gelebilir. Arap yetkililer devam eden çatışmalara ve enerji tedarikinde uzun süreli bir aksamaya hazırlanıyor. İran ekonomisinin ise iyi durumda olmadığını biliyoruz. Bunu İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da doğruluyor. Fakat İran rejimi ile İran halkı her zaman aynı anlama gelmiyor. Rejim savaştan ve acılardan besleniyor. Demokratik ülkelerde acı çeken halk seçilmiş yöneticileri cezalandırır. İran'da ise artan acılar rejimi konsolide ediyor. Demokrasiyi rafa kaldırıyor. Bu nedenle İran savaş halinde kalacak ve sonraki saldırıya hazırlanacak. Çünkü Tahran'ın karşısında Molla rejimini tanıyacak ve onunla anlaşabilecek bir Amerika tarafı yok. Tek yol savaşa devam etmek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Haziran ayında imzalanan mutabakat zaptı İran için oldukça cömertti. Hürmüz o anlaşmaya göre İran'a kalıyordu. İran'ın dondurulmuş mal varlıkları Tahran'a geri veriliyordu. Yaptırımlar kalkıyordu. Hatta İran'a savaş nedeniyle, savaşta gördüğü zararlar nedeniyle tazminat verilmesi bile söz konusuydu. Ama kısa sürede anladık ki İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri içindeki lobiler böyle bir anlaşmaya asla izin vermezler. Zaten Trump da anlaşmanın ardından kınanmaya başlandı, hain ilan edilmeye başlanmıştı. Buradan da anlıyoruz ki İran savaşında barışçıl yollarla sonuca ulaşabilmek mümkün değil. İran savaşmak ve yapabilirse Amerika'yı yenmek zorunda. Başka çaresi yok. En azından İran rejiminin kalbi Müşteba Hamaney ve çevresi böyle düşünüyor. Tahran'daki gizli toplantılarda bu kararlar alınırken Amerika İran'ın saldırmasını beklemiyordu, hiç beklemiyordu. Washington yönetimi İran'ın sinmesini, ateşkesleri fırsat gibi görmesini umuyordu. Fakat Temmuz ayında patlak veren gerilimde İran tarafı durmadı, Amerika'ya misliyle karşılık verdi. Amerika durduğu zaman bile İran Hürmüz'den geçen gemilere ateş açmaya devam etti. Yemen ve Irak'taki milislerini de her daim aktif tuttu. Pek çoklarına göre Amerika buna hazırlıksız yakalandı. Amerika'nın bölgedeki askeri gücü İran'ı güçle durdurmak için yetersiz. Ayrıca mühimmatları da kritik seviyelere inmiş durumda. Bu durum Trump'a çok az manevra sahası bırakıyor. Trump çaresizliğinin bir sonucu olarak bu İranlılar diyor çok hasta insanlar ve tehlikeli insanlar. Bu sözler hakaretten çok Trump'ın meselede ne kadar çaresiz kaldığını ve İran meselesini anlamakta ne kadar eksik olduğunu gösteriyor. İran Haziran'dan bu yana Yemen'de savaş hazırlıkları yapıyordu ve İran Temmuz ayında Yemen'in başkenti Sana'ya bir uçak dolusu silah ve devrim muhafızlarından oluşan danışmanlar gönderdi.
Suudi Arabistan ve ona bağlı Yemenli güçler uçağı rotasından çıkarmaya çalıştılar. Hatta Sana havaalanını bombaladılar bile. Ama İranlı komutanlar Yemen'e ulaşmayı başardılar. Şu anda Yemen'den yapılan saldırılarda İran'ın doğrudan payı var. Sadece silah olarak değil, orada devrim muhafızları komutanları, askerleri de var. Bir aya aşkın bir süredir devrim muhafızları komutanları Suudi Arabistan'da vurulacak limanları, enerji tesislerini ve diğer hedefleri Husilerle birlikte çalıştılar. Ayrıca Suudi misillemesine karşı silahlar ve cephane özel yerlere saklandı. Bu gayretlerin sonucunda Husiler Bab el Mendeb'i kapattıklarını ve Suudi Arabistan'a deniz ablukası başlattıklarını ilan ettiler. Hiç şüphesiz bu hamlelerin anlamı dolaylı araçlarla Suudi Arabistan İran savaşından başka bir şey değildir. O günden sonra Yemenli Husiler en az 3 Suudi tankerine saldırdı. Bazı rafineriler saldırılarda hasar aldı, yangınlar çıktı ve yine Husilerin Körfez saldırılarında, Kızıldeniz saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti. Boru hatları sayesinde Hürmüz Boğazı'nı Kızıldeniz üzerinden bypass etmeyi başaran Suudi Arabistan, Husi saldırıları neticesinde petrol ihracatında zorlanmaya başladı. Zaten Tahran'ın amacı da buydu. Hürmüz'den sonra Kızıldeniz'i, gerekirse Süveyş Boğazı'nı da kapatmak ve tüm dünyayı kendisine muhtaç etmek. Bu arada not edelim, deneme maksatlı görülen bir diğer saldırıda Iraklı Şii milisler geçen ayın sonlarında Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerini vurdular. Bu saldırıların arkasında da İran'ın olduğu açık. Nitekim Suudi Arabistan ve Amerikan savaş uçakları aynı bölgeye, Irak'taki milislerin olduğu bölgeye misilleme yaptığında Irak'ta vurulan tesiste çok sayıda İran devrim muhafızı subayı da etkisiz hale getirildi. Yani öldürüldüler. Bölgedeki Arap ülkelerinin ele geçirdiği istihbarat raporlarına göre Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki enerji tesislerini vurması halinde Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinde hangi tesislerin öncelikli olarak vurulacağına dair bir liste yaptı ve bu liste vekil güçlere gönderildi. Söz konusu listenin Tahran'ın Temmuz'da kamuoyuna açıkladığı listeden çok daha kapsamlı ve detaylı olduğu söyleniyor. İran Temmuz ayında bölgedeki Amerikan üslerine de saldırdı. Üstelik daha isabetli vuruşlar yaptı. Bu saldırılarda 4 Amerikan askeri öldü. Yaralananlar da oldu. Körfez'deki Amerikalı yetkililer saldırıların kapsamının genişlediğini ve İran füzelerinin Amerika savunmasını atlattığını ve Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki hedefleri daha isabetli bir şekilde vurduğunu gördüler. Bunu görünce de paniğe kapıldılar. Amerika Körfez'deki üslerini önemli ölçüde boşalttı. Uçaklarını ve gemilerinin bir kısmını Basra dışına çıkardı. Amerika saldırılarını durdurduğu halde Tahran yönetimi deniz ablukasını gerekçe göstererek saldırılarını Ağustos ayında da sürdürdü ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen 6 adet Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı gemiyi, tankeri vurdu. İran, Amerika İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırmazsa ben de Hürmüz'ü açmam diyor. Devrim Muhafızları Sözcüsü General Hüseyin Muhabbi, ateşkes döneminden tam anlamıyla yararlandık dedi. Yeteneklerimizi geliştirdik. Füze üretim hızımızı artırdık ve füze isabet oranımızı da iyileştirdik. Böyle dedi Devrim Muhafızları Sözcüsü Muhabbi. İran'ın daha özgüvenli ve daha agresif olduğu muhakkak. İran uzmanlarına göre bu değişimin arkasında ruhani lider Müşteba Hamaney var. Hamaney'in tüm güvenlik birimlerinde işi sıkı tuttuğu ve rejime en sadık kişileri, sertlik yanlısı kişileri kilit noktalara bizzat kendisinin
getirdiği iddia ediliyor. 1980'li yıllarda Irak ile savaş sırasında devrim muhafızlarına liderlik eden Mohsen Rızai, İran'ın en üst karar alma organı olan Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin sekreterliğine atandı ve burada Hamaney'in temsilcisi olacak. Konsey geçen hafta Hürmüz'ün kademeli olarak açılmasına yönelik görüşmelere karşı çıktı. Sertlik yanlısı bir duruş sergiledi. Aynı şekilde iç güvenliğin sıkılaştırılması için Besiç gönüllü milislerinin başına getirilen Hüseyin Tayyip de sert biri. 2009 yılında muhalif gösterileri acımasız bir şekilde bastıran oydu. Hüseyin Tayyip'ti. Şimdiki görevi Besic'i halk içinde etkin bir şekilde çalışan bir istihbarat ve direniş ağına çevirmek. Tahran Besic'e çok büyük önem veriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ekonomik araçları kullanarak İran toplumunu bölmeye ve sokağa çıkarmaya çalışıyor. İşte bunları sokakta daha çıkmadan boğacak olan Besiç'tir. Bunlara ilave olarak Hamaney ordu üzerindeki devrim muhafızları etki ve kontrolünü General Ali Abdullahi üzerinden gerçekleştiriyor. Yeni atanan devrim muhafızları başkomutanı Ahmet Vahidi ise düşmana karşı güçlü taarruz operasyonları ile görevlendirildi. Ertesi gün Vahidi'nin danışmanı General Muhammed Rıza Nadi paramiliter gücün düşman topraklarına operasyonlar düzenlemeye hazır olması gerektiğini açıkladı. Bu önemli çünkü Nadi bölgedeki ülkelerde operasyonlardan bahsediyor. Ülke içinde değil, ülke dışında. Devrim muhafızları Kuveyt, Irak, Bahreyn gibi ülkelerde kara operasyonlarından dahi çekinmiyor. Bunlar için de hazırlıklar yapılıyor. 200 bini aşan bir insan gücüyle devrim muhafızlarının bölge ülkelerinde sadece casus ağı değil, silahlı adamları da var. Ve Şii topluluklarda etkinliği de devrim muhafızlarının bir hayli yüksek. Bu bağlamda İranlı bazı siyasi aktörler devrim muhafızlarının Irak üzerinden Kuveyt'e sınır baskınları yapabileceğini, hatta karadan Kuveyt'i işgal edebileceğini de söylediler. Devrim muhafızlarının sertleşen ve saldırganlaşan yeni stratejisi belli. Fakat bu düşüncelerini sahaya ne kadar yansıtabilecekleri bilinmiyor. Çünkü İran bu savaşta çok fazla düşman kazandı ve çok fazla yayıldı. Gücünü çok yaydı. Bölgede füze veya İHA atmadığı ülke kalmadı gibi bir şey. Türkiye'ye bile 4 tane füze gönderdiler biliyorsunuz. Ayrıca İran politikaları sadece savaşan ülkelere değil herkese zarar veriyor. Tahran'ın tutumu ben tek siz hepiniz şeklinde. Dışarıdan bakıldığında cesurca görünse de bu meydan okuma İran için felakete de dönüşebilir. Devrim muhafızlarının özgüveni yüksek ama imkanları hedefleriyle ne kadar uyumlu orası tartışılır. Amerikan tarafında ise tamamen isteksizlik ve özgüven kaybı var. Mühimmattaki azalma, bölgeye yetersiz asker getirilmiş olması, saldırılar nedeniyle bölgedeki askeri üslerin tam kapasite ile çalıştırılamaması Trump'ın isteksizliğini artırıyor. Trump'a kalsa savaşı bugün bırakıp gidebilir. Ancak İsrail baskısı ve kamuoyunda oluşan yenilgi algısının neden olabileceği handikaplar Trump'ı bölgede tutuyor. Ayrıca Amerika bugün bölgeden çekilir ise İran gücüne güç katmış olur ve Basra Körfezi ülkeleri İran'ın tahakkümü altında kalır. Birleşik Arap Emirlikleri şimdiden böyle bir olasılığa baş kaldırmış durumda. İsrail'in bölgedeki en yakın müttefiki olan Abu Dhabi, Amerika bölgeden çekilir ise İran'la kendi bildiği yöntemlerle mücadele etmeye kalkabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi halinde cesareti daha da artacak olan İran'ın Hürmüz ve Babel Mendeb üzerinden dünya petrolleri üzerindeki etkisini artırması da beklenebilecek bir diğer gelişmedir. Özetle Donald Trump önünü arkasını düşünmeden bir maceraya girdi ve savaşın başlangıcına göre hem kendisini hem de dünyayı daha kötü bir duruma soktu. Trump'ın bu durumdan
tek başına kurtulabilmesi zor. Aslında Donald Trump imdat der gibi çağrılarda da bulundu. NATO'yu, Avrupa'yı, Japonya ve Güney Kore'yi yardıma çağırdı ama kimse tınmadı. 2 hafta kadar önce ortaya çıkan Mekke Anlaşması Trump'ın yükünü hafifletecek bir yardım gibi duruyor. Üçlü ittifak özellikle Suudi Arabistan'a yapılması beklenen İran saldırılarına karşı önemli bir caydırıcılık sağlayacak. Öte yandan Trump hala müttefiklerinden yardım bekliyor. Hala küskün, hala kırgın ve dargın. Donald Trump en son Körfez'e asker ve silah göndermeyen Güney Kore'yi cezalandırmaya kalktı ve Seul ile askeri operasyonları azalttı, bir kısmını iptal etti. Bu manzaraya rağmen şunu da hatırlatmak gerekiyor. İsrail ve Yahudi lobisi Washington'da hala çok kuvvetli. Amerika'nın Orta Doğu politikasına her zaman başkanlar da karar vermiyor. Netanyahu mu daha güçlü yoksa Trump mı daha güçlü? Bu bile tartışılabilir. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri başkentinde İsrail'in etkisini kırmak isteyen güçlü bir karşı grup da ortaya çıkmak üzere. Hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler İsrail'in akıl almaz politikalarından bıkmış ve yorulmuş durumdalar. Orta ve uzun vadede İsrail etkisinin azalmasına muhakkak gözüyle bakılıyor. Fakat İran konusunda İsrail ve destekçileri son bir hamleyle Amerika'yı bölgede daha büyük maceralara da sokabilir. Şu anda İran Körfez'de gemilere saldırmaya devam ediyor. Yemenli Husiler de Suudi Arabistan'ı sıkıştırıyor. Amerika dişlerini gıcırtatarak bu durumu seyrediyor. Bir yandan da silah ve mühimmat stoklarını yeniliyorlar. Kısacası yaşananları fırtına öncesi sessizlik olarak görmek de mümkün. Evet, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer abone olmadıysanız abone olmanızı önemli rica ediyoruz. Çünkü bu kanalda yayınlarımızı izleyenlerin yarısı, hatta yarısından fazlası abone olmamış durumda. Belki unutuyorsunuz, ihmal ediyorsunuz. Biliyorsunuz abonelik ücretsiz, herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken ekranda size göre sağda bulunan abone ol noktasına bir tık atmanız, abone ol işaretini yapmanız. Bu kadar. Hiçbir ücreti yok. Kısacık bir zahmet. İlginize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.